Değerli arkadaşlar, savunma sanayimizden güzel haberleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu bazen çok teknik bir konu oluyor, bazen çok güzel bir test oluyor, bazen de para oluyor. Yani savunma sanayiye bu kadar yatırım yaptığımız için sonuç itibariyle bu işin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ordumuzun kabiliyetlerine değil, acaba ülke ekonomisine de bir faydası olur mu olamaz mı? Bu arada şunu ifade edeyim. Ben savunma sanayinin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılama hedefli olmasını, Amerika tarzı bir veya Çin veya Rusya tarzı bir ihracat ünitesi haline gelmesini istemiyorum. İhracatı ancak ve ancak dost ve kardeş ülkelerle birlikte yaşamanın bir unsuru olarak görmemiz çok faydalıdır. O yüzden ihracatın bu aşamada yükselmesini destekliyorum. Ama Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi ürettiğimi mutlaka bir yerlere satayım, ne yapayım ne edeyim bir satış olsun havası bir devleti savaşçı hale getirir. Savunma sanayi kompleksi diye adlandırılan, giderek zaman içinde o devletin bütün çarklarını ele geçiren bir varlığın ortaya çıkmasına neden olur. O yüzden bu işi dengeli yapmakta, belirli miktarlarda yürütmekte. Efendim, ben tabii ki ürettiğim malı Özbekistan'a vereceğim ya. Tabii ki ben kendim için üretmeyeceğim. Kardeşlerim için, Bosna Hersek için, ne bileyim ben, Afrika'daki stratejik ortaklarım için. Bunlar ayrı öyküler, bunlara laf yok. Ama Amerika tarzı bir savunma sanayi ülkenin güvenliği açısından çok ciddi tehdit doğurur. Geçelim. Ama şu olay mesela Otokar, Türkiye'nin önde gelen zırhlı araç üreticisi. Romanya gibi bir komşumuzla, üstelik NATO üyesiyle çok güzel bir anlaşma yaptı. Şimdi tabii bunu memnuniyetle anlatmamak mümkün değil. Romanya Savunma Bakanlığı yaklaşık 1 milyar dolarlık 27 Kasım 2024 tarihinde Bükreş'te imzalanan anlaşmayla toplam 1059 adet Kobra 2 4x4 zırhlı araç teminine karar verdi. 4 tekerlekli zırhlı personel taşıyor. Entegre lojistik hizmetlerini kapsayan bir sözleşme. Araçların 278'i Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, bakiyesi de Romanya'da kurulacak fabrikada üretilecek. Ne güzel. Biz bir zamanlar, arkadaşlar bundan 40 yıl önce savunma sanayi daha henüz tam emekleme çağına bile girmemişken, mesela FNSS kurulduğunda ve onların yabancı ortaklarının burada zırhlı araç yapımı için bir fabrika kurduğunda zil takmış oynamıştık. Şimdi biz zırhlı araçlarımızın yapımı için komşu ülkede fabrika kuracak hale gelmişiz. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli bir gelişim, bu çok önemli bir teslimatlar 2025 sonu itibariyle 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanacakmış. Şimdi bu Kobra 2 güzel bir alet, onu söyleyeyim. Yani mayın, balistik ve EYP tehditlerine karşı çok güçlü. BMC'nin kirpisi gibi. Çok güçlü. İçindeki personeli koruyan, kollayan bir kimlik taşıyor. Geniş silah entegrasyonu var. Hedeflere göre yapılandırabiliyorsunuz bu Kobra 2'nin silah yapılanmasını. Yani rutin bir silahtan çok, efendim ben bunu şu arazi koşullarında, şu hava koşullarında, şu hedefte kullanacağım. Ha güzel.
Sana şu silah lazım. Bu silah orada iyi çalışır. Olay bu. Çünkü Cobra 2'nin diğer zırhlı araçlardan en büyük özelliği modüler bir kimlik kazanarak üretilmiş. Tasarımı modüler. Yani bugüne kadar 13 ülkeye ihraç etmiş Cobra 2'yi otokar. Hepsi kendine has. Geliyor sana atıyorum Malezya Genelkurmayı diyor ki tamam ben senden bunu alacağım ama Malezya biliyorsun diyor tropik bir bölge. Bana şöyle bir şey lazım, böyle bir şey lazım, şusu önemli. Şimdi onun söylediğiyle, onun önemsediğiyle Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar'ın çöl ikliminde önemsediği ve öne çıkardıkları taban tabana zıt olabiliyor. Çünkü belirli iklim koşulları falan tercihleri değiştirebiliyor. Ama bu Cobra 2'nin böyle bir özelliği var. Sen ne istiyorsan ona göre modüle ediliyor. Yani bugüne kadar 30 ayrı farklı modülasyonu çıkmış bu aracın. Böyle de bir şeyi var ve gerçekten sonuç itibariyle bugün 2024 itibariyle ilk 10 ayda savunma sanayimizin ihracatı 5 milyar 125 milyon dolara çıkmış durumda. Profesör Doktor Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanı bu hedefin bu yıl 7 milyar dolar olacağı yönünde kararlı olabilir. Tabii ki birçok dost ve kardeş ülkeyle kendi savunma sanayi ürünlerimizi güzel bir şekilde paylaşabiliriz. Türkiye'nin başka bir şeyde sizlerle çekim yaptım, onu hala yayınlayamadık. Bu Saha Expo'da. Onu güzel anlattımdı. Oradan belki yola çıkarak anlatabilirim. Türkiye arkadaşlar tank ve zırhlı araç yapımında bugün çok büyük bir kimlik taşıyor. Çok. Yani öyle bir mesela FNSS'in Endonezya'ya tank satması gibi şeyler oluşuyor. Hep herkes bu şeye takmış vaziyette. BMC Altay'a tabii ki o da yakında envantere girecek ama mesela size söyleyeyim BMC, FNSS, Otokar, Nurol Makina, Koluman, Asfat, Anadolu Savunma, Katmerciler ve daha diğerleri. Ben bu zırhlı gruba ağır abiler diyorum. Ağır abiler bunlar duruşlarıyla ağır